Herkese merhabalar. Arduino Proteus eğitiminin ikinci dersinde Arduino kütüphanesini Proteus programına tanıtacağız ve programı biraz daha inceleyip Arduino ile basit bir uygulama gerçekleştireceğiz. Bir önceki derste Proteus programını tanıyıp kurulumunu yapmıştık. O dersi izlemediyseniz hemen yukarıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Uygulamalarımızı buradaki ISIS üzerinden gerçekleştireceğiz. Buraya tıklayalım. ISIS nedir? Kısaca bahsedeyim arkadaşlar. ISIS'te elektronik devre çizimi gerçekleştirilir. Ayrıca çizilen devrenin e, analizi de yapılabilir. Şimdi Arduino kullanarak basit bir uygulama yapacağız. Fakat Arduino kütüphanemizi henüz Proteus programına tanıtmadık. Bunu şu şekilde görebiliriz. Buradaki Pick Devices'a tıklayarak bu sekmede istediğiniz herhangi bir komponenti alabilirsiniz. Buraya Arduino diye yazdığınızda gördüğünüz üzere Arduino kartımız yok. Henüz kütüphanemizi bilgisayarımıza indirmediğimiz için hemen kütüphanemizi bilgisayarımıza indirelim ve uygulamamızı da yapalım. Arduino kütüphanesini bilgisayarımıza indirmek için öncelikle açıklama kısmındaki linkten dosyayı indirelim. Ben daha önce indirmiştim arkadaşlar. İndirdiğiniz RAR dosyasını öncelikle burada Extract Here diyerek dosyayı çıkartalım. Ardından çıkardığınız dosyaya tıklayalım. Buradaki 2 adet Arduino kütüphanelerini kopyalayınız. Kopyaladığınız 2 adet Arduino kütüphanesini C klasörünüzdeki program dosyalarına tıklayınız. İçerisindeki Labgenter Electronics'e girip daha sonra Proteus 8 Professional dosyasının içerisindeki Library klasörüne geliniz. Library klasörünün içerisine de 2 adet kopyaladığınız Arduino kütüphanesini buraya yapıştırınız. Gördüğünüz üzere Arduino kütüphanelerimiz artık Proteus programının library klasörünün içerisinde. En nihayetinde Arduino kütüphanelerimizi Proteus programına tanıtmış olduk. Proteus programında Arduino kullanarak çeşitli devreler kurabilirsiniz. Arduino kütüphanesini Proteus programına tanıttıktan sonra tekrar Proteus programını açalım. Öncelikle Proteus programını kapatıp tekrar açınız arkadaşlar. Ardından buradaki ISIS'e geliniz. Burada yer alan Pick Devices'a tıklayalım. Şimdi Arduino yazalım tekrar. Gördüğünüz üzere çeşitli Arduino modelleri gözükmektedir. Arduino Uno, Arduino Mega modelleri gözükmektedir. Şimdi hemen basit bir uygulama yapalım. Öncelikle Arduino Uno kartımı seçiyorum. Ve buradaki boş alana getiriyorum Arduino Uno kartımı. Şimdi tekrar Pick Devices'a tıklıyorum. Bu bölümden buraya Let Red yazıyorum. Kırmızı bir led alacağım arkadaşlar. Tekrar buraya res yazıyorum. Direnç alalım. Rezistörün kısaltmasından geliyor arkadaşlar. Devremizi şimdi kurabiliriz. Tekrar alalım. Şimdi devremizi kurabiliriz. Öncelikle Arduino Uno kartımın yönünü
sağa doğru getiriyorum. LED'imi çalışma alanıma getiriyorum. Aynı şekilde direncimi de. Buradan drag obje diyerek direncimi Arduino kartımın 8. dijital pinine bağlıyorum. Mouse'unuzun tekerleğiyle ileri geri yaparak çalışma alanınızı yakınlaştırıp veya uzaklaştırabilirsiniz. LED'imi de direncin çıkışına bağlayacağım. 8. dijital pine bağlıyorum. Bu şekilde bağlantısını yapıyorum. Direncin değerini değiştirebilirsiniz. Buradan buraya tıklayarak şu an 10 kilo ohm değerinde. Dilerseniz 220 ohm değerinde yapalım. 220 ohm, 220 yazdıktan sonra ok'a tıklayalım arkadaşlar. Bir de toprak bağlantısını yapmamız gerekmektedir. Bunun için buradaki Terminals Mode bölümüne tıklayınız. Buradan bir adet ground alalım arkadaşlar. Ground'ı seçtikten sonra boş alanımıza getiriyorum. Ve LED'in çıkışına katot kısmına bağlıyorum. Evet. ISIS üzerinde basit bir uygulama yaptık. Şimdi Arduino IDE programı üzerinden kodlarımızı yazıp tekrar Proteus programına geleceğiz ve o şekilde simülasyonunu gerçekleştireceğiz. Arduino IDE programını açalım ve hazır örneklerden bir tanesini seçelim. Bunun için dosya bölümüne gelip sonra örnekler içerisindeki Basics'e geliniz arkadaşlar. Buradaki Blink örneğini yapalım. Blink'e tıklayabiliriz arkadaşlar buradan. Evet, gördüğünüz üzere kodlarımız burada geldi. Kodlamada küçük bir oynama yapmamız gerekiyor. Buradaki değerleri 8. dijital pine bağladığım için 8 olarak değiştiriyorum. Şimdi buradaki kodları Arduino kartımıza atalım ve devreyi simüle edelim. Bunun için Arduino kartınızı bilgisayarınıza bağlamanıza gerek yoktur. Onu da belirteyim. Şimdi küçük bir ayar yapmamız gerekmektedir. Çünkü kodları derleyeceğiz ve hex dosyasını programdaki Arduino kartının içerisine atacağız. Bu gerekli ayarlamayı yapmazsanız eğer derlediğinizde derleyelim programı, kodları. Evet, derleme tamamlandı yazısı gözüktü. Bu şekilde derlediğinizde gördüğünüz üzere ayrıntılı bir şekilde çıktı vermez. Aynı zamanda hex dosyasını, bize gerekli olan hex dosyasını da vermez arkadaşlar. O hex dosyasını da alabilmemiz için de yine buradaki dosya bölümüne geliniz. Buradaki tercihlere tıklayınız. Burada yer alan ayrıntılı çıktı göster yazan yerdeki derleme kutucuğunu işaretleyelim arkadaşlar. Derleme kutucuğunu işaretledikten sonra tamama tıklayınız. Ve tekrar kodlarımızı derleyelim. Evet, derleme tamamlandı yazısı gözüktü başarılı bir şekilde. Gördüğünüz üzere ayrıntılı bir şekilde çıktıyı da verdi. Bize gerekli olan hex dosyası da burada gördüğünüz üzere yer almaktadır. Bunu bu şekilde seçip kopyalayınız arkadaşlar. Arduino IDE programı üzerinden kopyaladığınız hex dosyasını Arduino programı üzerindeki Arduino kartının içerisine atmanız için tekrar Proteus programını açalım arkadaşlar. Daha sonra buradaki Arduino Uno kartımızın üzerine 2 kez tıklayarak buradaki Proteus Arduino IDE programı üzerinde kopyaladığınız hex dosyasını buraya
yapıştırınız arkadaşlar. Bu şekilde yapıştırdıktan sonra oka tıklayınız ve simülasyonu başlatalım. Evet, gördüğünüz üzere LED'imiz 1 saniye aralıklarla yanıp sönmektedir. Uygulamamız sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Arduino IDE programı üzerinden yazdığımız kodları Proteus programı üzerinden Arduino kartımıza başarılı bir şekilde yükledik. Gördüğünüz üzere uygulamamız sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Bu dersi bu noktada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.